Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok hoş bir patik yapacağız. Ben patiğimde gül kurusu pembe ve beyaz olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Çok hoş, çok güzel, çok şık bir model oldu hanımlar. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Topuk kısmı hiçbir yerinde dikişimiz yok. Ben bu modeli Instagram'dan arkadaşım Funda'nın Örgü Dünyası sayfasından aldım. Funda bu modelin turnus işi versiyonunu yapmış. YouTube kanalında da videosunu paylaşmış. Turnus işi olarak yapmak isteyenler de Funda'nın Örgü Dünyası YouTube kanalına bakabilirler. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi kenara bırakacağım. Şu bölümden başlayacağız. Pembe ipim ile başlayacağım hanımlar. 22 ilmek olarak ipimin ucunda şöyle küçük bir miktar ip bıraktım. 22 adet ilmek atacağız. 1 2 3 4 5 6 7 bu şekilde 22 ilmek atalım gelelim. 22 ilmek attım. Hemen şu uca bir düğüm atacağım. Geri dönüyoruz. Hanımlar, ben patiğimde haroşa örgü uygulaması yaptım. Örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra devamında gelen ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa yani düz olarak öreceğiz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bakın, ön yüzde bir diş haroşamız oluştu. Burada iki diş haroşamız olduktan sonra modele başlayacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ön yüzde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Ardından arka yüzde tekrar haroşa olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, bir diş haroşa daha buraya ördüm. Bakın, iki diş haroşamız oldu toplamda. Şimdi ön yüzdeyiz. 22 ilmeğimiz vardı. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 12 ilmeğimi pembe ile örüyorum. Bakın, 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimi pembe ile ördüm. Şimdi beyaz ipimi ekleyeceğim. Kalan 10 ilmeğimi de beyaz ipim ile örüyorum. Hemen ilk ilmeğimi ördükten sonra beyaz ipimin ucunu şöyle pembeme düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye. Şuraya 2 tane bir düğüm attım. Kalan 10 ilmeğimizi de beyaz ipimiz ile sıra sonuna kadar örüyoruz. Şu ipimin ucunda gizleyerek götürdüm. Şöyle. Evet, ön yüzde ilmeklerimizi ördük. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi yine gördüğümüz renklerle haroşa öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile örüyorum. Beyazlar beyaz ile örülüyor hanımlar. Şöyle renk geçişi yaparken arka yüzde beyazı arkada bıraktım. Şöyle çaprazlamasına pembemi aldım. Kalan 12 pembe ilmeğimi de pembe ipim ile örüyorum. Evet hanımlar, şimdi modelimizin alt taban yapısını oluşturmuş olduk. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Artık şu modellerimizi yapacağız hanımlar. Bu modelimiz toplam 5 sıradan oluşuyor. Şimdi modelin birinci sırasındayız hanımlar. Modelin ilk sırası. Bu sıramızda 9 ilmek pembe örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane pembemden sonra şöyle beyazımı aldım. 2 ilmek beyaz örüyorum. Buraya bir tane pembe. Şimdi bakın hanımlar, pembeli olan yere beyaz model kuracağız. Beyazlı olan yere de aynı modeli simetrik olarak pembeden kuracağız. Bir tane pembe ördüm. Yanına bir ilmek beyaz örüyorum. Şimdi buraya model yapacağım. 2 tane pembe ördüm.
Ardından şöyle beyazımı alıyorum. Şişimde kalan 7 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Modelin ilk sırası ön yüzde böyleydi. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Yine arka yüzde model kurulumu yok. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örüyoruz hanımlar. Beyazlarımı beyaz ile ördüm. Bakın şöyle çaprazlamasına yine pembemi alıyorum. 2 pembe ilmeğimi pembe ile örüyorum. Yine bir beyazım var. Pembeyi arkada bırakıp beyazı aldım. Bir beyazı beyaz ile örüyorum. Bir pembem var. Pembe ile örüyorum. Tekrardan 2 tane beyazım var. Beyaz ile ördüm. Ve şişimizde kalan 9 ilmeğimizi de şöyle pembe ipimiz ile örüyoruz. Ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi ördük. Modelde bir sırayı tamamlamış olduk. Şimdi geri dönüyorum tekrar. Ön yüzdeyiz. Modelimizin ikinci sırasını yapacağız hanımlar. İkinci sıramızda da kenar ilmeğimi aldım. Buraya 7 ilmek pembe örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pembemi ördüm. Yine bakın şöyle pembenin altından geçirerek çaprazlamasına beyazımı aldım. Buraya 2 beyaz örüyorum. Tekrar pembeyi aldım. 3 ilmek pembe. Şimdi diğer modele geçeceğiz. Pembeyi bırakıp tekrar beyazı alıyorum. 3 tane beyaz örüyorum. Ardından hemen şuraya 2 tane pembe. Bu şekilde. Ve kalan 5 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Modelin ikinci sırası ön yüzde böyleydi. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa öreceğiz. Model kurulumu sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Bu şekilde. Tekrardan beyazı bırakıp pembemi aldım. Şurada 3 tane pembem var. 3 pembeyi pembe ile örüyorum. Tekrar beyazı aldım. 2 beyazı beyaz ile örüyorum. Yeniden beyazı bırakıp pembeyi aldım. Kalan 7 ilmeğimi pembe ile örüyorum. İkinci sırayı arka yüzde de tamamlamış olduk. Geri döndüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Modelimizde de 3. sıramıza geldik. 3. sıramızda da şöyle yapacağız. Kenara ilk 5 ilmeğimi pembe ile örüyorum. 2, 3, 4, 5. Hemen beyazımı aldım. 2 beyaz. Yanına 2 pembe. 2 beyaz. Şimdi buraya bir pembe örüyorum. Şimdi diğer taraftaki modeli yapacağız. Buraya bir ilmek beyaz ördüm. Şimdi model kurulumu için 2 tane pembe, 2 tane beyaz, 2 tane pembe ve kalan 3 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Şöyle 3. sıramızda böyle. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örüyoruz. Pembeleri pembe ile, beyazları da beyaz ile. Arka yüzde renk geçişi yaparken ipleri arkada bırakıyoruz hanımlar. Şöyle bakın, beyazı ters tarafta bırakıp pembemi aldım. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Arka yüzde 3. sıramız bu şekilde. Ben bıraktım, tekrar pembemi aldım. En son pembemi alıyorum ve kalan 5 ilmeğimi pembe ipim ile örüyorum. Evet, şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Modelimizde de 4. sıramıza geldik. 4. sıramızda hanımlar ilk 7 ilmeğimi pembe ile örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ardından beyazımı aldım. 2 ilmek beyaz örüyorum. Pembemi aldım. 3 ilmek pembe. Tekrar beyazımı aldım. 3 tane beyaz örüyorum. Ve 2 tane pembe. Tekrar beyazı aldım. Kalan 5 ilmeğimizi beyaz ile örüyoruz. Şöyle 4. sıramız da bu şekildeydi.
Geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine model kurulumu yok. İlmekler gördüğümüz renklerle haroşa örülüyor hanımlar. Tekrar bakın, pembemi aldım. 2 pembeyi pembe ile öreceğim. 3 beyazım var. Beyaz ile örüyorum. Bu şekilde. Tekrar beyazı arkada bıraktım. Pembeyi aldım. 3 ilmek pembe. Tekrar pembeyi bırakıp beyazımı aldım. 2 tane beyaz. Ve yine beyazı arkada bırakıp pembemi aldım. Kalan ilmeklerimi pembe ile örüyorum. 4. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz hanımlar. Modelimizde de 5. ve sonuncu sıramız. Modelin son sırası bu. Bu sıramızda 9 ilmek pembe örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ardından beyazımı aldım. 2 beyaz örüyorum. 1 tane pembe. 1 tane beyaz. Ve buraya 2 tane pembe örüyorum. Kalan 7 ilmeğim de beyaz ile örülüyor. Bu şekilde. Modelimizin son sırası bu şekildeydi hanımlar. Şimdi geri döndük, yine arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa olarak örüyoruz. İlk modelimizi böylece tamamladık. Model dediğim gibi 5 sıradan oluşuyor. 5 sırada bu şekilde yapılıyor. Kafanız karışmasın diye hiçbir sırayı, hiçbir ilmeği atlamadım. Ördüğüm her ilmeği tek tek, renk renk söylemeye çalıştım. Yine 2 beyazımı beyaz ile örüyorum. Tekrar beyaz ile işim kalmadı. Beyazı arkaya alıp pembemi elime alıyorum ve kalan 9 ilmeğimi pembe ipim ile örüyorum hanımlar. Evet, şimdi geri döndük. Bakın, ilk modelimiz ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi. Model bu. Şimdi hanımlar bakın, model aralarında böyle 2 sıra var. 2 sıra boyunca pembeleri pembe, yine beyazları da beyaz ile öreceğiz. Yani 12 pembe, 2 beyaz olacak şekilde ilmeklerimizi 2 diş haroşa olacak şekilde öreceğiz. Şimdi 12 tane pembe öreceğim. Model arasını yapıyoruz. Bakın 5 pembe oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane pembemi ördüm. Beyazımı alıyorum. Yine kalan 10 ilmeğimizi beyaz ile örüyoruz. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi hanımlar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi beyazları beyaz, pembeleri pembe ile örelim. Ön yüzde buluşalım. Arka yüzde ilmeklerimizi ördük. Bakın, model arasında bir diş haroşamız oluştu. Şimdi aynı işlemi ikinci kez tekrar ediyoruz. 12 tane pembemizi pembe ile örüyoruz. Renk geçişimi yaptım. Beyazımı şöyle çaprazlamasına aldım. Kalan 10 ilmeğimizi de beyaz ile örüyoruz hanımlar. Bu şekilde sonuncuyu da ördüm. Şimdi yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördük. Yeniden ön yüzdeyiz. Aynı modeli bakın, manken üzerinde göstereceğim. İkinci kez tekrar edeceğiz. Aynı işlemi ikinci kez yapacağız. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız hanımlar. Bakın, kafanız karışmasın diye ilk sırasını sizlere tekrar göstereceğim. Modelin birinci sırasında ne yapmıştık? 9 ilmek pembe. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ardından şöyle beyazımı alıyorum. 2 tane beyaz, 1 pembe ve tekrar beyazımı aldım. 1 beyaz. Şöyle 1 ilmek beyaz. Ardından bu tarafa da model yapıyorduk. 2 tane pembemi ördüm. Ve burada kalan 7 ilmeğimizi beyaz ile örüyoruz. Modelin ilk sırası
Böyleydi. Arka yüzde de yine ilmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz. Ardından ön yüzde modelin ikinci sırasını yapacağız. Sonra 4, sonra 5, bu şekilde ikinci modeli de tamamlayacağız. Alt modellere bakarak diğer modelleri de yapabilirsiniz. Ya da ben modele bakarak yapamıyorum diyenler varsa da videoyu biraz geri alarak ilk modelin sıralamalarını takip ederek aynı şekilde ikinci modeli de yapabilirsiniz. İkinci modelden sonra yine bakın şu arada yaptığımız gibi iki diş haroşamızı öreceğiz. 12 pembe 10 beyaz olacak şekilde. Ardından 3. modele başlayacağız. 3. modelde ilk iki modelle aynı şekilde yapılacak hanımlar. 3. modelin bitiminde de yine araya iki diş şöyle haroşayı öreceğiz. 12 pembe 10 beyazdan oluşan şu iki diş haroşamızı örelim gelelim. Ardından birlikte patiğimizin ön bölümünü yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü toplamda 3 tane modelimi yaptım geldim. 3. modelden sonra da bakın 2 diş haroşa ördüm buraya. Şimdi patiğimizin ön bölümünü oval verebilmek için şu parçaları yapacağız. Şimdi patiğimizin ön bölümünde toplamda 4 tane dilim var. Bakın 1, 2, 3, 4. 4'ü de aynı şekilde yapılıyor ve her bir dilim 8 sıradan oluşuyor. Şimdi ilk dilimi yapacağız hanımlar. Her seferinde sol tarafta 2 ilmek bırakacağız. Bu aşamada şuralardaki bakın beyaz olan modelleri yapacağız. Beyaz bölümlere pembe modelleri yapmıyoruz bu bölümde. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Buraya bakın beyaz ipimi alıyorum. Modeli kuruyorum. Bu modelin birinci sırası. 2 beyazı ördükten sonra yanına bir pembe örüyorum. Tekrar beyaz ipimi aldım. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Yani 22 ilmek vardı. 20 ilmeği örüyoruz. Son 2 ilmeğimi örmedim. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile, pembeleri de pembe ile öreceğim. Modelde bu dilimde birinci sıramız hanımlar ön tarafta. Bu ilk sıramız böyleydi. Toplamda 8 sıradan oluşuyor. 5 sıradan oluşan modelimizi de yine aynı şekil kurmaya devam edeceğiz. En son yine pembemi aldım. İlmeklerimi pembe ipim ile örüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. İkinci sıra. Bu sıramızda 7 tane pembe örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle beyazımı aldım. 2 ilmek beyaz. Yanına 3 tane pembe. Ve beyazımı aldım. Bu defa 2 ilmek daha bırakacağız burada. Yani son 4 kalana kadar öreceğiz. Şuraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane beyaz ördüm. Bakın burada 2 ilmek daha bıraktım. Onu örmeden geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Arka yüzde beyaz ilmeklerimi beyaz ile örüyorum. Pembeleri de pembe ile. Ön tarafta oval bir görüntü oluşuyor hanımlar. Ayağa uyması için tekrar 2 tane beyazımı beyaz ile ördüm. Ve kalan 7 pembemi pembe ipim ile örüyorum. Evet, geri döndük. Ön yüzde hanımlar modelde ön bölümde 3. sıramız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2, 3, 4, 5 tane pembe ördüm. Beyazımı alıyorum. 2 ilmek beyaz. 2 tane pembe. 2 tane beyaz. Şuraya bir pembeyi ördüm. Şimdi şurada 2 tane daha beyaz ilmek bırakacağız hanımlar. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4 tane beyaz ördüm. Bakın kenara 2 beyaz daha bıraktık. Ardından geri dönüyorum. Yine arka yüzde beyaz ilmeklerimi beyaz ile örüyorum. Pembeleri de pembe ile. Renk geçişi yaparken yine arka yüzde ilmekleri bakın ters tarafta bırakıp renk geçişimizi yapıyoruz. Kalan 5 ilmeğimi de pembe ipim ile ördüm. Şimdi geri döndük hanımlar. Ön yüzde modelde 4. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda
kenara 7 tane pembe örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beyazımı alıyorum. Modelde de 3. sıra, modelde de yine 4. sıramızı yapıyoruz hanımlar. 2 beyaz ördüm. 3 tane pembe. Ve tekrar beyazımı alıyorum. Kenarda 2 ilmek daha bırakacağım. Bakın 2 tane beyaz ördüm. Kenarda 2 ilmek daha bıraktım. 2, 4, 6, 8 ilmek kaldı sol tarafta. Ardından geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyorum. Bu şekilde. Pembeleri pembe ile, beyazları da beyaz ile. Evet, şimdi yeniden ön yüzdeyiz. 5. sırayı yapacağız. Hem modelin de 5. sırası bu. 9 ilmek pembe örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ardından şöyle beyazımı aldım. 2 ilmek beyaz örüyorum. Yanına bir tane pembe ördüm. Bakın şu sol kenarda 2 ilmek daha bırakacağız. Artık kenarda 2, 4, 6, 8, 10 ilmek kaldı. Ardından hemen geri dönüyorum. Bu beyazları örmedik. Yine ilk pembe ilmeğimi pembe ile ördükten sonra 2 beyazımı beyaz ile örüyorum. Tekrar pembemi aldım. Kalan 9 ilmeğim pembe ile örülüyor. Her seferinde solda 2'şer ilmek bırakıyoruz hanımlar. Şimdi tekrar geri döndük. Modelde 6. sıramız. Şimdi burada bir 2 ilmek daha bırakacağız. En son 2 tane beyazı bırakmıştık. Hemen şurada 2 ilmek daha bırakacağız. Yani 10 ilmek öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın şurada 2 ilmek daha bıraktık. Sol tarafta 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örerek başladım. İlmeklerimin tamamını pembe ile örüyorum. Şimdi geri döndüm, yine ön yüzde 7. sıradayız hanımlar. Yine burada bu sıramızda 2 ilmek daha bırakacağız. Şöyle 2 ilmek daha bırakacağız. Yani hemen şuradaki 2 pembeyi daha bırakacağız. Buraya 8 pembe öreceğim, geri döneceğim. Modelde 7. sıramız. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Geri dönüyorum. Bakın 2 ilmek daha bırakmış olduk. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek bırakmış olduk. Arka yüzde ilk ilmeğimi örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de yine pembe ipim ile örüyorum. Şimdi geri döndük, ön yüzde. Bu dilimimizde 8. sonuncu sıradayız yani. Bu sıramızda kenar ilmeğimi aldım. Bakın 2 ilmek daha bırakacağım. Yani bu defa 6 ilmek öreceğim, geri döneceğim. 2, 3, 4, 5, 6. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi düz ördüm. Devamındakileri de yine düz olarak örüyorum. 8 sıradan oluşan ilk dilimimizi hanımlar bakın böylece tamamlamış olduk. Şeklimiz şu. Şimdi dilim arasına hanımlar bir diş haroşa öreceğiz. Yine dilim aralarına 12 pembe 10 beyaz olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. İlmeklerimi örüyorum. 3 pembem oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ardından şu beyazımı alıyorum. Kalan 10 ilmeğimin tamamını beyaz ile örüyorum. İlk dilimi böylece bir diş haroşa örerek kapattık. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. 22 ilmeğin tamamını örmüş olduk. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğimi aldıktan sonra beyazlarımı beyaz ile öreceğim. Pembelerimi de pembe ile. Bu şekilde. Bakın beyazımı yine arkada bırakıyorum. Çaprazlamasına şöyle pembemi aldım. 12 pembe ilmeğimi pembe ipim ile örüyorum. Evet hanımlar, ilk dilimi ördük. Hanımlar, patiğimizin yan bölümünü yaparken aralara 2 diş haroşa yapıyorduk. Ön bölümlerde 1 diş haroşa yapıyoruz.
Şimdi toplamda 4 dilim yapacağız demiştik. Şimdi bakın ilk dilimi yaptık. İkinci dilime başlayacağız. İkinci dilim de ilk dilim ile aynı şekilde yapılacak hanımlar. Aynı işlemi yapacağız. İlk dilimde ne yapmıştık? Son 2 ilmek kalana kadar örmüştük. Beyazlı bölüme model kurmadık. Pembeli bölüme kuracağız. Şimdi ilk sırayı yeniden yapalım. Şimdi ikinci dilimin ilk sırası. Buraya 9 ilmek pembe örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle ilk beyazımı aldım. 2 beyaz örüyorum. Yanına bir pembe. Tekrar beyazımı aldım. Her seferinde yine kenarda 2'şer ilmek beyazı bırakıyoruz. Buraya 8 ilmek beyaz öreceğim. 5, 6, 7, 8. Bakın kenarda 2 beyazı bıraktım. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Sonraki sırada bir 2 ilmek daha bırakacağız. Tekrar ondan sonraki sıra yeniden 2 ilmek daha bırakacağız. Ta ki şu kenarda 6 ilmek kalana kadar biz bu işleme devam edeceğiz. Toplamda 8 sırada bir dilim tamamlanıyor. Beyazlarımı yine beyaz ile ördüm. Kalan 9 ilmeğimi yine pembe ipim ile örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Evet, şimdi yapacağımız işlem yine ilk dilimin ikinci sırasında ne yaptıysak aynı devam edecek. Bu aşamada yine kafası karışan olursa şu dilimleri yaptığımız bölüme videoyu biraz geri alarak bu bölümlerin sıralamalarını, çünkü hiç atlamadan tek tek ilmekleri saya saya gösterdim. Aynı işlemi yine burada da ikinci dilimde de tekrar edeceğiz. Dediğim gibi toplamda buraya 4 tane dilim yapacağız. Hanımlar, bu ilk dilime başlamadan önce bakın yandaki modelden sonra şuraya 2 diş haroşa örmüştük. 12 pembe 10 beyaz olacak şekilde. Burada da yine bu dilimler aralarına birer diş haroşa yaparken dördüncü yani sonuncu dilimden sonra araya 2 diş haroşa yapacağız hanımlar. 2 diş haroşa, sonra diğer tarafa geçeceğiz. Şimdi hep birlikte bu bölüme ilk dilimi birlikte yaptık. Toplam 3 tane daha yapacağız. Yani toplam 4 olacak. 3 tane daha dilimimizi yapalım gelelim. 3. dilimden sonra da araya 12 pembe 10 beyaz olacak şekilde 2 diş haroşamızı da örelim. Ardından diğer kenarda buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü yaptım. Toplamda 4 tane dilimim oldu. 1, 2, 3, 4. 4. dilimden sonra da ilmeklerimi 2 diş haroşa olacak şekilde 12 pembe 10 beyaz olacak şekilde ördüm. Şimdi patiğimizin bir diğer kenarına geçeceğiz. Bu ilk kenarda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 5 sıralık modelimizi kuracağız. Hemen modelin birinci sırasıyla başlayalım. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane pembemi ördükten sonra beyazımı alıyorum. 2 beyaz ördüm. Yanına bir pembe. Bu defa bu beyazlı bölümlere de pembe model kuracağız. Bir beyaz örüyorum. Buraya da 2 ilmek pembemi ördüm. Modelimi başladım. Ve kalan 7 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Modelimizin ilk sırasını bu şekilde kurduk. Şimdi geri döneceğiz yine. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle haroşa öreceğiz. Beyaz ilmekleri beyaz ipimiz ile, pembe ilmekleri de pembe ipimiz ile. Karşı tarafta yaptığımız işlemin, yani bu ilk kenarda başlangıçta yaptığımız işlemin aynısı diğer kenarda da yapılıyor hanımlar. Şöyle bir pembeyi pembe ile ördüm. Tekrar 2 beyazım var. 2 beyaz ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Tekrar pembemi aldım. Kalan 9 ilmeğim yine pembe ipim ile örülüyor. Bu şekilde. Evet hanımlar, modelin ilk sırasını tamamladık. Şimdi ön yüzde modelin ikinci sırasını yapacağız. Dediğim gibi hemen şurada yaptığımız işlemlerin aynısını burada da yapacağız. 5 sıradan oluşan modeli tamamlayacağız. Yine bu kenarda da bakın model aralarında 12 pembe 10 beyaz olacak şekilde 2 diş haroşa örüp ikinci modeli başlatacağız. İkinci 5 sıradan oluşan model bitince yine araya 2 diş haroşa öreceğiz. 12 pembe 10 beyaz. Sonrasında 3. modeli başlatacağız. 3. modelimiz bittikten sonra hanımlar 12 pembe 10 beyaz olacak şekilde bir diş haroşa öreceğiz. Başlangıçta da öyle bakın.
12 pembe 10 beyaz olacak şekilde bir diş haroşa örmüştük. 3. modelin bitiminde de yine aynı şekil bir diş haroşa öreceğiz. Şimdi bu şekilde toplamda 3 modelimizi tamamlayalım. Gelelim hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin diğer kenarına toplamda 3 tane modelimi yaptım geldim. 3. modelimden sonra bir sıra 12 pembe 10 tane beyaz olacak şekilde haroşamı ördüm. Bakın bir sıra. Artık buradaki model bitti. Şimdi ilmeklerimizi gül kurusu pembe ipimiz ile öreceğiz hanımlar. Beyazımızı artık kullanmayacağız. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi pembe ipim ile öreceğim. En son şu beyazı da ördükten sonra beyaz ipimi artık burada kesiyorum. Hemen beyazımın ucunu şuraya düğümleyeceğim. Tekrar devamındaki ilmeklerimizi de pembe ipim ile örüyorum. Şu beyazın ucunu da şöyle gizleyerek götürüyorum. Bu şekilde olunca sonradan ip gizlemek durumunda kalmıyoruz. Elimiz oyalanmıyor. Evet, ön yüzde ilmeklerin tamamını ördük. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine ilmeklerimi sıra sonuna kadar bu pembe ipim ile öreceğim. Böylece ön yüze bir diş haroşa düşecek. Bakın şöyle, şurada bir diş haroşa görünüyor. Patiğimize ilk başlarken buraya pembe ile 2 diş haroşa örmüştük. Burada da 2 diş haroşa olacak şekilde öreceğiz. Şimdi bu bölüme 2 diş pembe haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, 2 diş haroşamı bu şekilde ördüm geldim. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak ön yüzde ilmeklerimi kesiyorum. Burada sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Biraz gevşek bir kesim yapalım. Patiğimizin arka topuk bölümünü örerken bu kesim yaptığımız ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Bu şekilde ilmeklerimizi kesiyoruz. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Hemen şuraya hanımlar 2 tane de zincir atıyorum. Şöyle ve ipimi kesiyorum. Patiğimizin üst bölümünü tamamladık hanımlar. Şimdi tabanımızı öreceğiz. Şu geniş olan yerden itibaren başlayarak tabanı öreceğiz. Tabanımız için şöyle bir tık daha uzun şiş kullanacağım. Kapalı uçlu böyle. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Burada hemen başlangıç yerlerine girerek yine pembe ipimizi kullanacağız. İlmekler çıkaracağız. Bakın. İlk kenar ilmek yerim şurası, şu kenarda. İlmeğin 2 kanadına birden şişimi takarak ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartıyoruz hanımlar. Hemen ikinci ilmekten sonra tekrar şurayı bir düğümleyeceğim. Böyle ilmek çıkartmaya devam edeceğiz. Şöyle devam ediyorum. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin 2 kanadına birden giriyoruz. Bu şekilde daha sağlam oluyor. Buna dikkat edelim hanımlar. Kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkarıyoruz. Şöyle baktığımızda burada 3, 6, 10, 11 tane ilmek olmuş. Ben bu uçtan şu diğer uca toplamda 83 adet ilmek çıkarttım. Bakın şu uca gelene kadar ilmek çıkaracağız. Şimdi hep birlikte diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar ilmeklerimi çıkarttım. 83 ilmeğim var. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde yine ilmeklerimizi haroşa olarak örüyorum. Yani düz örgü örerek haroşalarımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar, geri dönüyorum. Şimdi taban örmeye başlayacağız. Ben tabanımıza burun kısmında 7 ilmek ile başladım. Şişimde 83 ilmek var. 7 ilmek buruna ayırınca geriye 76 ilmek kalıyor. 76 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca yanlara 38'er ilmek düşüyor. Önce tabanımızı yapabilmek için şu ilk kenardaki 38 ilmeğimizi öreceğiz. Kenar ilmeğimizle birlikte toplam 38 ilmek. Bakalım 3, 4 daha 7 ilmek olmuş. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38. 38 ilmek ördüm. Şimdi bu patiğimizin burnu için bir 7 ilmek daha öreceğim hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımız anda şu kenarda da 38 ilmek kalıyor. 7 ilmek ördükten sonra geri dönüyorum. Bu geri dönüşlerde ipimiz hep karşı tarafta olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi 7 ilmeğimi öreceğim. İlk ilmeği almıştım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geri döndüm. Buraya 7 ilmek ile bir diş haroşa ördük. Tabanımız 11 ilmek olacak hanımlar. 11 ilmek olana kadar da yanlardan birer birer ilmek ekleyip ortaya koyacağız. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 7 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7. Bir ilmek de yandan alarak ördüm. Ortaya ekledim. 8 oldu. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de yandan örerek alıyorum. 9. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 9 ilmek öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. 10. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 10 ilmeğimizi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. Ortada 11 ilmeğimiz oldu. Bakın burun kısmında şöyle oval bir görüntüde oluşuyor. Şimdi 11 ilmek ile tabanımızı öreceğiz. Kesimlerimiz başlayacak. Tabanda 11 ilmek var hanımlar. 10 ilmek öreceğiz. 11. de kesimi yapacağız. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte kenardan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra geri dönüyorum. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Tekrar 10 ilmek öreceğim. 3, 4 daha 7, 8, 9, 10. 11. de yandan da bir ilmek alıp kesimi yapıyoruz. Her seferinde ilmek saymaya gerek yok hanımlar. Bakın taban ile kenar arasında bakın boşluk bir görüntü var. Tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu da kesimi yapacağız. Bakın saymadan gideceğim. İp karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son bir kalana kadar örüyorum. Bakın burada son bir kaldı. Bunu örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yine taban ile kenar arasında bakın boşluk bir görüntümüz var. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. Tabanda son bir kalana kadar örüyorum. Sonuncu ilmekte kesimimi yapıyorum. Evet, patiğimiz, tabanımız 11 ilmek ile böyle örülüyor. Hanımlar biz bu kesme işlemine sağ ve sol tarafta ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte buralarda şişlerimizde son ikişer ilmeğimiz kalana kadar tabanımızı 11 ilmek olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimizin tabanını ördüm ve geldim. Yanlarda bakın ikişer tane ilmeğim kaldı. Şimdi kesimlerimize devam edeceğiz. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. Burada yine 10 ilmek örüyorum. 11. de yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Bakın şu kenarda bir ilmek kaldı. Ardından geri dönüyorum. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Şimdi hanımlar bu aşamada kenar ilmeğini aldıktan sonra öndeki 2 ilmeği de yine kesiyorum. Tekrar bir kesim yaptık topuk bölümünde. Şimdi şu kenardaki 2 ilmek hariç tabanda son 3 kalana kadar örüyorum. Buradaki öndeki 2 ilmeği de yine kestim. Sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kenarlarda birer ilmek kaldı. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Artık burada son bir ilmek kaldı. Burada son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ve son 2 ilmeğimi kesiyorum. Ardından geri döndüm.
Yine ipim karşıda, ilkini örmeden alıyorum. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi kestim. Şu kenardaki bir ilmek hariç şurada 3 kalana kadar örüyoruz. Hemen şuradaki 2 ilmeği keserek ördüm ve sonuncu ilmeği örerken yanındakini de alıp ikisini kesiyorum. Geri döndük. Bakın hanımlar, burada 7 ilmek kaldı. Artık bu 7 ilmek ile arka bölümü yapacağız. Patiğimizin arkasına geçtik. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Burada 6 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın kenar ilmek yerleri var V şeklinde. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 7 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örüyoruz hem de arka bölüm kenarlara eklenmiş oluyor. Geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum hanımlar. Burada ön yüzde ilmek çıkaracağım sağ kenarda. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şurada da ilk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 7 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkası 7 ilmek ile bu şekilde örülüyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi şöyle kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girip ilmek çıkarıyoruz. Tekrar geri döndüm. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Şimdi geri dönüyorum. Sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkaracağım. Bir sonraki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılacak. Biz bu işleme hanımlar buralarda son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını örüp gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Son kenar ilmek yerlerine gelene kadar. Şimdi de ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Artık patiğimizin örgü bölümünü tamamladık. Şöyle ilmeklerimi kestim. Hemen şu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye şuradan hemen şöyle dibine batarak burayı şöyle düzlüyorum. Şöyle. Hanımlar, patiğimizin kenarına şöyle tek sıradan oluşan bir de kenar oyası yaptım. Hemen nasıl yapıldığını da göstereceğim. Yapacağımız işlem şöyle. İpimi tığıma doluyorum. Hemen öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batıp ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topladım. Tekrar ipimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batıp ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bu şekilde hanımlar. Bunu çok sıkarak yapmayalım. Yoksa patik boğazı bir anda daralma yapar. Ayak girmez. Biraz esnek biraz çok da gevşek değil. Orta halli bir kesim yapalım. Esnekliği kaybolmasın. Hani kesim derken kenar oyamızı orta halli yapalım. Bu şekilde hanımlar. Böyle devam edeceğiz. İpimizi tığımıza doluyoruz. Kenar ilmek yerine batıp ilmek çıkartıyoruz ve tığımızdaki ilmekleri böyle topluyoruz. Bu şekilde patiğimizin çevresini şu ilk başladığımız yere kadar yapalım gelelim. Evet, kenar oyamı yaptım geldim hanımlar. Şuraya da bir tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Hemen iplerimizin uçlarını gizleyelim. Ardından patiğimize bakalım birlikte. Şöyle arka ilmek aralarına girerek iplerimin uçlarını gizliyorum. Hani ayağı giydikten sonra hanımlar bu ipler dışarı çıkmasın. Hoş bir görüntü olmaz. Bu nedenle bu gizleme işlerine önem verelim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünür böylece. Şöyle sıkılayarak, düğümleyerek iplerin ucunu tamamen gizliyorum. Evet, patiğimizi tamamladık. Bakın hanımlar, görüntü itibariyle patiğimiz şöyle. Bakın şeklimiz bu. Haroşa örgü olduğu için gördüğünüz gibi gayet esnek, ayağı saran bir yapısı var. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte ayakta da görelim. Çok güzel, çok şık, çok zarif bir patik oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da şu şekilde. Bakın yandan duruşu, tabanımız, diğer kenarı,
Önden görünüşü böyle. Dileyen bu ön tarafa çiçek falan da yapabilir. Ben sade yapmayı tercih ettim. Bakın esnekliğini de göstereceğim hanımlar. Gördüğünüz gibi esnekliği de gayet güzel. Ayağı sarıyor. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.